Herkese yeni bir videodan, yeni ülkem Tayvan'dan selamlar arkadaşlar. Evet, şu anda dünyada yalnızca 13 ülkenin tanıdığı, hatta 12 ülke artı Vatikan'ın tanıdığı Tayvan'dayım. Buraya geleli biraz oldu. Aslında ilk gelişim de değil, yeni ülkem desem de ne kadar. Buraya 4. gelişim. 6,5-7 yıldır dünyayı gezince bazı ülkelere birkaç sefer yolunuz düşüyor. Ne bileyim, Peru'ya 4 kere gitmiştim, Tayland'a 5 kere. İşte buraya 4. gelişim oldu falan. Bir süredir buradayım ben. Ben geldim, ülkeye bir tayfun vurdu. Birkaç gün yağmurlu, aşırı rüzgarlı bir hava vardı ama bugün mükemmel bir hava var. Şu anda Taipei'nin kalbindeyiz. Taipei Main Station'dayız. Burası farklı şehirlere giderken kullandığınız ülkenin ana otobüs terminali, tren hatlarının kesiştiği nokta ve şehrin de kalbi. Fazla da uzatmayayım dostlar. Dünyanın ilginç ülkelerinden ve şehirlerinden bir tanesi Tayvan'ın başkenti Taipei'yi beraber keşfetmeye başlayalım. Gerçekten sokaklarını gezerken şaşıracağınız ve kültürü sonuna kadar, o geleneksel kültürü sonuna kadar hissedeceğiniz bir ülkedeyiz. Macera başlasın bakalım. Ben buraya Tayland'ın başkenti Bangkok'tan geldim dostlar. 161 dolar karşılığında uçak biletimi aldım. 20 kilo falan da bagaj dahildi bilete. China Airlines diye bir hava yoluyla geldim. Tayvan bizlerden bir ay boyunca yalnızca kapıda vize istiyor. Buraya gelip ücretsiz bir şekilde sınır kapısında vizenizi alabiliyorsunuz. Pasaportunuzdan direkt bir sayfa alan bir vizesi var. Hatta fotoğrafını bulabilirsem buraya bırakayım. Örnek bir fotoğrafını bırakayım. Kendi bilgilerim olmasın. Böyle havalimanında aldığınız vizeyle bir ay boyunca kalabiliyorsunuz. Ama yanınızda vesikalık fotoğrafınızı mutlaka getirmeniz gerekiyor. Aklınızda bulunsun videoya geçmeden önce. Ve Tayvan'a kadar gelmişken bakın burada kim var? Long time no see. One month maybe? Maybe one month. Amber'la tekrardan buluştuk. How long are you in Taiwan now? 3 weeks. 3 weeks? Oh. 3 weeks already. Already been 3 weeks. How long time didn't you come back? Over 1 year. 1 year no come back? No, 15-16 months. Let's go there. Şimdi şuradan bir karşıya geçeceğiz. Amber 15-16 ay sonra Tayvan'a geri geldi. Ben de ilk yolculuğumda 15 ay eve hiç dönmemiştim dostlar. Hatta 16 ay da olabilir. Şöyle bir yerdeyiz şimdi. Buradan karşıya atacağız kendimizi. That's so beautiful. Oh. Şurada Taipei 101 binası. Dünyanın en yüksek binalarından bir tanesi. Sokağın sonunda görebiliyorsunuz. Ya Taipei 101. Şu sokakların güzelliğine bakar mısınız abi? Parıl parıl parlıyor ya resmen. Trafik ışığından bir şarkı sesi geliyordu. Çin şarkı sesi geliyordu. Meğerse şuradaki müzik yapan abi açmış. Ben de diyorum ne oluyor? Işıklarda niye şarkı var? Ve ışık yandı. Kendimizi karşıya doğru atalım. Bir an böyle Japonya'dayım falan hissettim ya kendim. Binalara bakar mısınız? Şu bina galiba yeni bir bina. Ben 2 yıl önce geldiğimde yoktu yani. Ve Amber da burada. Last time I've been here 2 years ago. How was it? That was beautiful. How do you feel after Africa in Taiwan? Amazing. Amazing, so convenient, so safe. Life is so easy here. Bakın hayat çok kolay diyor Amber. Gelecekte yaşıyorlar. Yani gerçekten Tayvan gelecekte yaşıyor. Hani o Japonya kısa videolarını görüyorsunuz ya. İnternette sağda solda Japonya kısa videoları. İşte çalışansız mağazalar, ne bileyim robotların servis yaptığı restoranlar, aynı şey burada da var. Birebir aynısı yani. Restoranda robotlar size yemek getiriyor falan böyle.
Şimdi robot derken böyle çok spesifik robot düşünmeyin. Bir şey yapmışlar böyle tekerlekli. Rafları var içerisinde. Masa numarasını giriyorlar. Masanıza kadar siparişinizi getiriyor. Hayat böyle aşırı bir kolay geldi burada. Yani Afrika sonrası özellikle o kadar rahatladım ki Asya'da. Tayland'a bir geldim, biraz böyle seviye düzelir gibi oldu. Sonra buraya gelince zaten her şey değişti. Şimdi şöyle tekrardan bir karşıya atalım kendimizi. Tabelalara bakar mısınız? Çok iyi ya. Şu sokaklar size farklı bir dünyadaymışsınız gibi hissettiriyor ya. Yani tabelalar, binalar, ne bileyim etrafta ışıl ışıl ekranlar falan bayağı farklı hissettiriyor. Burası Taipei'nin en kalabalık bölgesi olabilir dostlar. Birazdan zaten gezeceğiz buraları komple. Ben daha önce bu bölgede de kalmıştım. Gecelik böyle 12-13 dolara, 14 dolara falan paylaşımlı hostellerde kalabiliyorsunuz. Yani yatakhanelerde. Otel fiyatları ise genelde 25-30 dolardan başlıyor en kötüleri bile. Eğer iyi bir yerde kalayım, böyle güzel, fena olmayan bir odam olsun diyorsanız günlük 30 dolar ve üzerini aklınızdan çıkartmanız lazım. Cebinizden çıkartmanız lazım ya da öyle söyleyeyim. Şimdi sokakları şöyle keşfetmeye devam edelim. Biliyorsunuz mikrofonum bozulmuştu benim. Bugün de bu yakama taktığım mikrofonun aparatını, rüzgarlığını almayı unutmuşum ama burada mikrofon yok. O biraz sıkıntı. Şöyle göstereyim. Şurası dostlar otobüs durağı. Bakın insanlar burada otobüs bekliyorlar. Hatta burada numaralar da yazıyor. Tayvan'da her yerde her şey İngilizce yazıyor. Her ne kadar tabelalar hep Çince olsa da İngilizce insanlar iyi biliyorlar bence ve İngilizce yazılar her yerde var. Şu olay da bu arada şehrin tamamında var yani. Tayvan'da bunu çok sık görüyorsunuz, binaların altından yürüme olayını. Çünkü yılın büyük çoğunluğunda ülke yağmur alıyor. Çok fazla yağmur yağıyor. Bu yüzden şehirler hep bu şekilde inşa edilmiş. Şöyle yerel bir restoran gördüm şimdi. Samsa gibi bir şey yapıyorlar burada ama ne bilmiyorum. Şu fırın dostlar, modern bir fırın. What's inside of this one? Galiba yeşil soğan, bir de domuz eti varmış içinde. Pardon. Orta Asya'da samosa diyorlardı, samsa diyorlardı buna. Aynısı Çin mutfağında da var gibi. Amber, is it Taiwanese food? Actually, it's from China. Maybe it's from Xinjiang. Not Xinjiang, it's from China. But Taiwanese food and Chinese food similar because origin kind of. Yeah, of course, originally the same. You can check the other side. Sokaklar çok geniş ya. Bakar mısınız? Şehri nasıl inşa etmişler? Ben hala şaşırıyorum yani. Bence şaşırılması gereken bir düzen var burada. Şehir çok düzenli. Trafik biraz kaotik. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla scooter var. Ama insanlar inanılmaz saygılılar trafikte. Yani bu şaşırttı beni. Amber'ın motoru var dostlar ve Amber'ın motoruyla geziyoruz biz geldiğimizden beri. I say you have scooter here. Oh, necessary. If you don't have scooter, you don't have legs. Diyor ki motorun yoksa ayakların yoktur. Gerçekten öyle Tayvan'da. Yani şurayı görüyorsunuz, sadece motorlara ayrılmış bir park yeri dostlar. İnsanların 2 tane, 3 tane motoru var. Amber'a soralım bakalım. Tayvan'a dair en çok neyi özlemiş? Amber, what do you miss the most from Taiwan? Food. Food? 100% food. Don't worry. Today, we'll bring you to many places. Fried chicken. Really big one. Bigger than your face. Bigger than my face. And of course, bubble tea. Bubble tea. Yes. Burada bubble tea diye bir şey var dostlar. Mutlaka ki daha önce duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bubble tea çaydan ya da kahveden yapılıyor. Böyle içerisine hamurdan yapılma parçacıklar koyuyorlar çayın. Ve tatlı bir çay böyle. Çok güzel oluyor. Şöyle bir şey gördüm dostlar. Bu U-Bike diye geçiyor. Bu bisikletleri yarım saatliğine 5 NT diye kiralayabiliyorsunuz. 1 dolar 30 NT'di.
Yani hiçbir şey. Yarım saat boyunca bu paraya bu bisikletleri kullanabiliyorsunuz. Sonrasında da çok ufak bir ücreti var. İnsanlar geliyor yine buraya geri park ediyorlar. Sistemi çok güzel ve bisiklet kullanımı çok yaygın burada. Motosiklet yaygın olduğu gibi bisiklet de yaygın yani anlayacağınız. Şöyle bir şey gördük şimdi dostlar sokakta göstereceğim. Çince yazılar var üzerinde, bir sütun yapmışlar burada. Şehrin ortasında bir yerlerdeyiz yani en merkezi yerlerinden bir tanesinde. Hatta bakın devasa binalar var etrafında. Bunun anlamı ne diye sordum Amber'a. Dedi ki burada bir tapınak olduğunu söylüyor daha önceden. Amber, what it was saying exactly? It says like there's one old temple and the original address is here. So they make a stone. They made a stone to memorize that. Bu tapınağın yerini hatırlatmak için böyle bir sütun yapmışlar buraya. İlginç yani, şehrin en merkezi noktasındayız belki de şu anda. Şimdi yine şu devasa sokaktan kendimizi karşıya atıyoruz. Az önce bahsettiğim olay, adam bisikletini almış gidiyor. Ücretsiz. Çok güzel. Şehrin düzenini tamamen sağlamışlar. Tayvan gelişmiş bir ülke. Dünyanın en büyük 20. ekonomisi bildiğim kadarıyla ve satın alma paritesine göre de en büyük 21. ekonomi. Şöyle bir şey gördüm şimdi. Tam ekonomiden bahsediyordum ama bunu göstermem lazım. Dostlar, makineler. Bunlar her yerde. Bakın anime figürleriyle yapmışlar hatta. Bir tanesi 40 NT'ymiş bunların. Hangi anime bilmiyorum. Bilen yazabilir. Jujutsu Kaisen'miş bu. Diğerlerini çok bilmiyorum. Direkt çalışansız makine işte yani. Paranızı atıyorsunuz, alıyorsunuz. Bunlar ve oyuncak makineleri her yerde var Tayvan'da. Yani adım başı karşınıza çıkıyor. Ve birçok yerde mesela şu tarz mağazalarda elektronik ekran koymuşlar. Parasını ödüyorsunuz. Hatta insanlar direkt parasını da telefondan ödüyor. Ve alacağını alıyor yani. Ülke gerçekten aşırı güvenli. Dünyadaki en güvenli birkaç yerden bir tanesi. Yani sosyal deneyini bile yapabiliriz bunun. Telefonumu şuraya bir yere bırakıp gitsem ya da cüzdanımı kimse dokunmaz büyük ihtimalle uzun bir süre boyunca. Ya gerçekten böyle bir yer Tayvan ve ülke çok güvenli olduğundan bu güvenlik her şeye sirayet etmiş. Her yerde bunu hissediyorsunuz. Bu arada şu anda buranın en meşhur sokağına giriş yaptık. Burası Ximending olarak geçiyor. Buranın ne diyeyim Taksim Meydanı ya da Kadıköy'ü şehrin en merkezi, en popüler noktası. Tam anlamıyla alışveriş çılgınlığının olduğu bir yer burası ve her şeyi bulabilirsiniz. Amber, let's go there. Bakın şimdi. O az önce bahsettiğim olay çalışansız mağazalar. Hediyelik eşyalar da satıyorlar. Bu şekilde de oyuncak makineleri var. İçeride fotoğraf, video çekmek yasakmış. Bir şey gördüm, çekmeyelim o yüzden. Galiba bir kasa vardı burada ama normalde sadece oyuncakların olduğu yerlerde kasa olmuyor. İstediğinizi oynuyorsunuz, parasını atıp çıkıyorsunuz. Ve buranın o en meşhur sokağına tam anlamıyla giriş yaptık dostlar. Şöyle bir meydan sizi karşılıyor burada. Amber da burada. Bakın ne diyor burada? Welcome to Ximending. Japoncasını da yazmışlar galiba üstte. Biraz karanlık burası. Binaların arasında kalan bir bölge. Aslında akşamları çok güzel olan bir yer dostlar. Çünkü akşamları herkes bir toplanıyor burada. Ne bileyim seyyar satıcılar çıkıyor, yemek satıcıları falan. Hatta şurada bir tane var şimdiden. Böyle etraf güzel bir hal alıyor. Işıklar açılıyor falan. Farklı bir hale bürünüyor yani burası. O halini ben açıkçası çok seviyorum. Gündüzse tabii böyle biraz daha sakin bir yer yani. Çok bir şey yok gündüzleri. Aydınlığa doğru çıkmaya başladık resmen. Şu manzara çok güzel işte. Bakar mısınız? Parıl parıl parlıyor resmen bina. Şu olay çok hoşuma gidiyor buralarda. Farklı yapıdaki binalar, ne bileyim, güzel bir hava katıyor. Buranın ekonomisinden bahsediyorduk dostlar.
Biraz daha devam etmek gerekirse şu anda minimum asgari ücret 941 dolarmış Tayvan'da. Ama toplumun geneli bu rakamın çok daha üzerinde paralara çalışıyorlar. Belki 1500-2000 dolar bandı diyebiliriz mesleğine göre. Bu da tabii ki yani ciddi bir rakama tekabül ediyor. Refah seviyesi oldukça yüksek bir ülke ki zaten dünyada 21. sırada yer alıyor yani. Bu arada bu nedir abi? Diyor ki bir dilim şu kekten, işte adını söylemeyeyim. Şurada içeride satıyorlar bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Lokum satar gibi adamlar burada bu kekten satıyorlar. Enteresan. İnsanların kendi tercihi. Tayvan'da bu olay var. Ximending'de bu kekler satılıyor. Ben ilk geldiğimde de vardı 6 sene önce. Halen daha var. Çünkü turistler çok ilgi duyuyor. İnsanlar makarasını alıyor, bu keklerden yiyor. Dalga geçiyorlar, video falan çekiyorlar. Bunun üzerinden de ayrı bir sektör oluşmuş resmen. Ve burası sokağın girişi dostlar. Şurada gökkuşağı renkleriyle yazılmış bir Taipei yazısı var. Göstereceğim şu araba geçerse. Taipei diye yerde yazıyor. Bunu ben ilk geldiğimde yapmışlardı. Yapıldığı günü biliyorum yani, o kadar söyleyeyim. Bundan 6 sene öncesi falan. Şu karşıda da tarihi yönünde birkaç bina var ve yeni binalar var. Aslında görüntü şu, baktığınız zaman Taipei yazısı ve ülkenin en işlek sokağı. Güzel duruyor. Looks beautiful. Şimdi bu sokağın etrafını gezeceğiz biraz. Bir de gidelim bir bubble tea alalım dedik. Buranın en meşhur çayını deneyelim bakalım. Bu sokaklarda yürürken şöyle bir tapınak dikkatimizi çekti. Bakın böyle simsiyah işlemeleri olan ilginç bir Çin tapınağı var burada. Tayvan'da Taoizm inancı yaygın olan inanç, toplumun çok büyük çoğunluğu Taoizm'e inanıyor. Ve Taoizm tapınaklarını da bu şekilde her yerde görebiliyorsunuz. Şu detaylara bakar mısınız tapınakta? Her yerde böyle kule tarzı yapılar var. Şöyle yakından göstereceğim hatta. Çok ilginç işlemeleri var. Bakın hemen bu alanda insanlar dua ediyorlar. Ellerindeki çubuklarla tapınağa doğru dualarda bulunuyorlar. Şöyle yakından da göstereceğim. Taoizm ile Budizm birbirlerine çok benzer inançlar. Hatta birbirlerine dahi karıştırılan inançlar. Birbirleriyle iç içe geçmiş dinler bunlar. Benzerlikler direkt olarak dikkatinizi çekiyordu zaten tapınakta da. Ve tapınakta yer alan şu balıklara bakar mısınız? Tapınağın bahçesi burası. Tapınağın bir minyatür halini yapmışlar burada ve devasa balıklar yüzüyor ya. Şuraya bakın. Çok iyi abi. Şunlara bakar mısınız? Kocamanlar. Şimdi şöyle şuradan dışarıya doğru atalım kendimizi ve ben Budizm ile Taoizm arasındaki farklardan biraz daha bahsedeyim. Aslında benim de bildiğim yanlışlar varmış. Budizm Hindistan'da doğmuş bir din biliyorsunuz. Taoizm ise Çin'de doğmuş bir din. Ama ortak yanları her iki dinin de doğayla uyumlu bir şekilde yaşamayı savunması, içsel huzuru savunması, işte kişinin kendi kurtuluşunu sağlayabileceğini savunması gibi şeyler. Her iki din de çok benzer olduğundan birbirlerine çokça karıştırıldığını söylüyorlar. Ve hatta bu iki dinin figürlerini dahi tapınaklarında görebildiğinizi söylüyorlar. Yani Tayvan'da
tamamen birbirine geçmiş. Bu ikisi aslında artık. Galiba bu arada burada sokak yemekleri satılıyor. Şöyle bir göstereceğim satılan şeyleri. Şimdi yol üzerinde bir tane oyun salonuna geldik. Bakın makineler her yerde ve çalışan yok içeride. Aynı anlattığım üzere. Bunların her birisi dostlar 10 NTD ile oynanıyor. Yani o da ne yapıyor derseniz 33 cent falan yapıyor. Her şey var böyle makinelerde. Anahtarlıklardan tutun oyuncaklara kadar. Bir tane deneyeceğiz şimdi göstermelik. Bakın şu mesela neredeyse düşüyor. Amber, let's try one. Oh, you know 10. 10 NTD. Şöyle 10 NTD'mizi atıyoruz önce. Ama dur bir dakika hazırlanalım. Şuna ben direkt vursam acaba düşer mi diye düşündüm. Yani direkt dedim şöyle bir tıklatsam Amber yakından göstersin. Şuna ben şöyle yukarıdan bir tıklatsam diyorum. Düşer mi acaba? Bir deneyelim bakalım. Vaa, kıpırdamadı bile be. Olmadı. I feel like this kind of not strong. Yes. I mean so loose. Let's try the other one. I try this one. Okay. I Bunu- believe in you. Oo, tutmuyor ki ya o şey. Tutmuyor yani. Couldn't. Do you want to try? No, I think that one too loose. O şey iyi değil diyor burada. Para tuzağı ya bunlar. Her geldiğimde çok para kaybediyorum. Ve şimdi bubble tea almaya geldik dostlar. Şöyle göstereyim. Direkt buradan siparişimizi vereceğiz. İşte diyor ki mesela yeşil çaylı var, siyah çaylı var, işte limonlu yeşil çaylı var. Bu şekilde farklı farklı çeşitleri var. Evet. Numaramızı verdi şimdi. Burada dostlar Line Pay diye bir şey var. Bununla direkt ödeyebiliyorsunuz. Ben cash verdim, nakit verdim ama yerel insanlar genelde direkt Line Pay ile ödeme yapıyorlar. Bakın bir yandaysa direkt kasiyersiz bir şekilde olanı var bunun. Burada ekranlardan sipariş veriyorsunuz, ödemesini yapıyorsunuz ve direkt buradan siparişinizi teslim alıyorsunuz. Bazıları bu şekilde çalışıyor, bazıları ise böyle çalışan da bir şekilde çalışıyor. Evet, bubble tea'lerimiz geldi şimdi. Bak şunlar bubble dedikleri şeyler. They make it from flavor, right? Yeah, flavor. Yeah. Hamur ve şekerle yapılıyor dostlar. Yani bir katkı maddesi bir şey yok ve with which flavor did we got? What is that? Green tea? Black tea and milk. Siyah çay ve sütlüymüş bizim aldığımız bubble tea. Olay bu. Şimdi ben de deneyeyim. What is this one? The other type of tea. Bakın şu görmüş olduğunuz şeyler bubble'ları. Bu ama jelibon gibi biraz daha farklı. Farklı bir çay dedi Amber bunu. O da adını bilmiyor galiba. Bir de Amber'ınkini deneyeceğim. Şu görmüş olduğunuz şey bubble. Bu dostlar tüm dünyada çok meşhur ve Tayvan'dan çıkma bir lezzet. İnsanlar genelde Güney Kore aklına getiriyor ama bu Tayvan'da her yerde. Şeker oranını bile seçebiliyorsunuz alırken. Şu anda olduğumuz yer buranın Taipei'nin en merkezi noktası. Ve burada bile bu iki içecek yalnızca 120 NT'ydi. Yani 30-60-120 4 dolar. Ve bu kadar büyük yani. Bayağı iyi.
söylemeyeyim diyorum ama abi İstanbul'dan sonra her yer ucuz ya. Yani ne bileyim, çok da bir şey anlatmaya gerek yok bence. Çok girmeyelim bunlara ama o kadar pahalı değil yani artık bizim için. Uzak Doğu bile çok pahalı değil artık. Ah, thank you. Şişe. Bakın meyve verdiler burada. Geçenlerde dağıtıyorlar. Şöyle bir meyve tezgahı var. Buzlarda meyve satıyorlar. Hatta şöyle göstereyim. Bayağı buhar yükseliyor buzlardan. Geçerken şöyle ikram ettiler. Galiba ananas. Deneyeceğim şimdi. Buralarda sokak yemekleri de var. Bir iki bir şey yeriz artık herhalde. Şimdi şuradan tavuk alıyoruz dostlar. Az önce söylediğim gibi. Bu tavuk çeşidi çok meşhur Tayvan'da. Tavuk göğsünden yapıyorlar kızartma. Bakın şurada kızarıyor hemen. Bayağı güzel, bayağı lezzetli oluyor bu. Ve fiyatı ise 120 NT'di. Yani yine 4 dolar. Bayağı büyük bir tavuk ama. Yeme içme gerçekten ucuz Tayvan'da. Yani 5-6 dolara çok güzel karnınızı doyurabiliyorsunuz. Bir 170-180 NTD verirseniz, 200 NTD verirseniz daha da iyi şeyler yiyorsunuz. Zaten videolarda göstermeye çalışacağım bunları. Bu anlamda bence Tayvan uygun bir ülke. Yeme, içme ve ulaşım gerçekten oldukça uygun bence. Tabii şehirler arası ulaşımda bir tek artabiliyor fiyatlar. Ama genel olarak ekonomisine göre bence çok ucuz bir ülke. Ve şimdi tavuğumuz geldi. How is it? Bigger than my face. Yüzümden bile büyük diyor Amber. This is Bubble tea cup. Bunları kendileri yapıyorlar. Your sister did it, right? yeah, my sister did it. Şimdi ülkede dostlar bu şekilde bubble tea kültürü o kadar almış başını yürümüş ki herkesin böyle kendi ne diyeyim çay tutacakları var. Çayı bu şekilde bunlarda taşıyorlar. When you driving motorbike also you're putting that Or to you motorbike. just like take it like this. Motor kullanıyorken de taşıyorlar böyle. Bu aldığımız tavuk dostlar çok meşhur burada. İnsanlar sıra oluyorlar bunun için. Tabii şu anda saat erken olduğu için çok kimse yok ama bayağı seviliyor. Bakın bu arada şurada da ilginç bir yemek satılıyor. Şöyle göstereyim. Ne bu gerçekten bilmiyorum. What's this? The way. Şöyle bir yakından göstereceğim. Abi tavuk ayağına bakın. Şu ayaklara falan bakın. Is it chicken feet? Yes. Çok korkunç duruyor ya. Bunlar ne böyle? Amber, what's that exactly? The way. It's like you cook. Usually like you can eat when it's hot or cold. They're selling cold one. But it's just chicken feet and what else? Chicken feet, duck wings. Duck wings. Yeah, duck wings and other stuff like meatball, tofu, yeah, fish ball, Fish also ball? like that. Let's try. Abi şunlara bakar mısınız? Şu yumurta, bunu biliyorum, bıldırcın yumurtası. Bunu değişik bir şekilde soya sosuyla pişiriyorlar ve bu hale alıyor ve bozulmuyor da. Tavuk ibiği var abi. Bildiğiniz tavuk ibiği şurada. Tavuk ayağı var ama tırnaklarıyla duruyor. It's roasted this one. Ya roaster. Amber deneyelim dedi. Deneyeceğiz ama. It's bird eggs. Bird eggs. Bana hiç iç açıcı gözükmedi açıkçası ve çok denemek istemiyorum ama Amber'la bir deneyeceğiz. Şunu göstereceğim. Bu galiba ördek ayağı ve tırnaklarıyla direkt. 我要一个，这个是鸭肠吗？ Amber konuşuyor şimdi. 脆肠，好，那一个 Karışık bir şeyler deneyeceğiz ama 小的酸菜鸭， bilmiyorum 还要加 ya. 什么吗？ Çok garip gözüküyor. 一份鸡脚，小的。小鸡脚吗？ Ondan alma ya, ondan alma. Amber. Ondan alma. Amber. What are you buying? 杏鲍菇对， Her şeyden aldı ya, alma ya, alma.
You buy so much. Chicken. Amber ne yapsın ya? Yani Why your face like that? yüzün niye böyle diyor? Nasıl böyle olmasın ki? Oturduk burada şimdi yol kenarında tavuk ayağı yiyeceğiz. Amber'ın aldığı şeylere bakın. Abi Tayvanlı sevgili yaparsanız böyle olur. Bunu ben nasıl yiyeyim? How to eat this one? Ağlayacağım ya, yemin ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bu ne? Is it tofu? Abi ya hayır. Şu tırnaklarını alsaydınız bari. Yani bir de kaç tane almış. Ben bakıyorum diye Amber alayım dedi. Ama yani şöyle göstereceğim. Tırnaklar şöyle göstereceğim. Bir dakika. Bu nasıl bir ayak? Bu ne? Leopar ayağı mı? Bu nasıl bir ayak? Isır ye diyor Amber. Ya fena değil aslında. Şurada az bir eti var. Bana sövmeyin. Bana sövmeyin. Ya benim sorumluluğum değil bu. Ama tadı fena değilmiş bu arada. Yani kemikli tavuk yiyorsunuz. Sosu güzel. Hani bildiğiniz deri, bir de az bir şey eti var yani. Niye bunu yiyorlar hala bilmiyorum ama kesinlikle tadı kötü değil. Sosu bayağı iyi bu arada. Görünüşü iğrendirebilir sizi ama tat olarak bence yenir yani. Vallahi sosu iyi. Görünüş kötü ama tat iyi. Bir de şu tavuğun bir tadına bakayım ben. Normal bir şey yiyeyim ya. Oo, bu çok iyi. Bu çok iyi. Sadece şunun için buraya gelinir. Vallahi çok iyi. Sosları mükemmel. Ya şu tavuk ayağındaki sos bile çok iyi. Bayağı iyi. Şunları biz bir gömelim. Diğerlerini de denerken göstereceğim. Sonra devam ederiz zaten. Bakın şunu göstereceğim. Is it pig or cow? Bu domuz. Is it the stomach? Domuz midesinden yapılıyormuş arkadaşlar şu. Şunu yiyorum bu şu anda. Tabii ben yemeyeceğim onu. Bir de mantar, tofu falan var aldığımız şeyler arasında şurada. Onları ben yedim ama onlar o kadar garip değil yani. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Görünüşü biraz garip ama tadı kötü değil. Ama şu yani ayrı bir seviye. Bu ne abi? Bu nasıl yenir? Evet, tavuk ayaklarımızı denediğimize göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Biraz dinlendik de oturduk da burası bayağı kalabalıklaşmaya başladı. O yüzden bu bölgeden bir çıkalım, uzaklaşalım istiyoruz. Tekrardan bu sokağın sonuna geldik aslında. Daha önce yürüdüğümüz yola geldik şu anda ve kalabalığa bakar mısınız? Akşam saatleri bayağı ciddi bir kalabalık oluyor buralarda. İnsanların toplandığı yer ve şehirde bu şekilde yürüyüş yapabileceğiniz tek nokta dostlar burası. Yani buranın haricinde çok fazla bu şekilde çarşı tarzı olan yerler yok Taipei'nin içerisinde. Ve tekrardan şu noktaya geldik. Yavaştan buraya veda edelim. Tam zıttı yöne doğru yürüyelim istiyorum. Amber'a soralım bakalım. What's your favorite food in Taiwan? Fried chicken. And the steak, Steak. I took you to eat. Yeah, steak. Unlimited, limitsiz böyle steak restoranları var. Onlar güzel diyor. Kızarmış tavuk güzel diyor. Aslında çok böyle garip yemekler var böyle, ne bileyim, tofu var, işte tavuk ayağı atıyorlar içerisine. Farklı şeyler atıyorlar ama tadı çok güzel olan yemekler bunlar. Hani böyle görünüşü kötü olan ama tadı çok güzel olan şeyler denedim bu sefer Amber yanımda olunca. Buna çok şaşırdım yani. I say this time I try so many foods with you. Yeah. Looks like so different. I mean, for me looks not so good, but the taste really good. So which one is your favorite? We try something in night market with noodles
tofu, fish balls, Ah, the way. mixed. Yani mixed. Bu arada olduğumuz yere bakın. Duve diye bir şey denemişiz dostlar. O çok güzeldi. Tayvan'a gelirseniz aklınızda olsun yani. Şu yaya içinde bakar mısınız abi? Şu olaya bayılıyorum ya. Sokaklar çok geniş. Tayvan'a dair ilginç bir şey var. Biliyorsunuz ki Tayvan deyince birçok kişinin aklına ilk olarak bu Çin'le yaşanan gerilim geliyor. Tayvan dostlar 1971'e kadar Birleşmiş Milletler tarafından kabul gören bir ülkeydi. Ancak bugünse Vatikan dahil 13 ülke yalnızca Tayvan'ı ülke olarak kabul ediyor. Zamanında Çin İç Savaşı'nı komünistlere kaybedenlerin kurduğu bir cumhuriyet aslında Tayvan. Chiang Kai-shek önderliğinde 300 kişilik bir grup buraya geliyor ve Çin'de yıkılan iktidarlarını burada devam ettiriyorlar o dönemde ve Republic of China adıyla aslında Tayvan'da iktidarlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Zamanında aslında Republic of China denilen yer Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Ancak oradaki iktidar komünistlere iç savaşı kaybetti ve iktidarı kaybetti ve dedi ki ben iktidarımı Tayvan'a taşıyorum. Ve aralarında yapılan bir savaşla da burada iktidarını da pekiştirdiler ve iki ayrı ülke doğmuş oldu aslında. Komünist Çin yani Çin Halk Cumhuriyeti ve buradaysa Çin Cumhuriyeti yani Demokrat Çinlilerin olduğu bir devlet. Zamanında Çin'den kaçanların kurduğu bir ülke denilebilir Tayvan için. Tabii ki şu anki Tayvan için. Yoksa geçmişine gittiğiniz zaman tarihi bayağı bir uzanıyor buranın. Bu adada yaşayan yerli gruplar var. Şu anda 16 farklı etnik köken var. Ama şu anki günümüzdeki Tayvan dostlar 1949 yılından beri var. Zamanında Çin'de yaşanan iç savaşın yansıması aslında buraya da yansıyor ve burada ayrı bir ülke ortaya çıkıyor. Ancak günümüzde Çin çok güçlü olduğu için Tayvan'ın üzerinde çok ciddi bir baskı var. Yani sürekli haberlerde görüyoruz Çin Tayvan'ı alacak diye sürekli karşımıza çıkıyor ve İnsanlar da burada bundan dolayı ciddi bir korku yaşıyorlar aslında. Ara ara insanların telefonlarına uyarılar geliyor. Nasıl uyarılar diyeceksiniz? Mesela bir sabah kalkıyorsunuz, telefonunuzda bildirim var, mesaj var. Mesajda diyor ki Çin uçakları ülkemizin hava sahasına girdi. Çin savaş uçakları ülkemiz üzerinde uçuyor. İşte dışarı çıkmayın. Böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu Tayvan'da çok sık oluyor. Geçen gelişlerinde ben bunu çok fazla kez görmüştüm Tayvan'da. Tabii ki insanlar bundan etkileniyorlar. Bu arada şöyle bir yerden geçiyorum. Otobüs durağı yine burası. Şöyle bir yer görürseniz bu otobüs durağıdır. İnsanlar psikolojik olarak bundan sürekli etkileniyorlar. Ama bunun yanı sıra Tayvan dünyada en çok akıllı çiplerin üretildiği ülke. Bu nano çip dediğimiz teknoloji en fazla Tayvan'da bulunuyor ve bu yüzden çok stratejik bir yer. Bunun dışında konumu itibariyle son derece stratejik. Çok tartışmalı bir statüsü var. Çin diyor ki Tayvan benim parçam. Tayvan diyor ki hayır ben ayrı bir ülkeyim. Ve 13 ülkeye de kendini kabul ettirmiş. Aslında daha önceleri bu rakam daha yüksekti. Bir aralar özellikle Orta Amerika ülkelerinden birçoğu burayı ülke olarak tanıyordu. Sonrasında Okyanusya kıtasından tanıyan ülkeler vardı ama yakın zamanda, çok yakın bir tarihte, son 10-15 yılda birçoğu burayı tanımayı bıraktı. Çünkü Çin giderek güçleniyor. Çin güçlendikçe de insanlara diyor ki Tayvan'ı tanımayacaksın. Burayı ülke olarak kabul etmeyeceksin. Bunu şart koşuyor. İlişkilerini düzeltmek için, iyi ilişkiler kurmak için. Şöyle karşıya geçiyorum bu arada tekrardan. Hal böyle olunca da buranın statüsü sürekli böyle bir diken üstünde dostlar. Yani hep böyle bir tartışma var. Burada ne olacak diye, Tayvan'da ne olacak diye. İnsanlar da merak ediyor. Ama tabii ki kimse ne olacağını kestiremiyor. Benim gördüğüm en güzel ülkelerden, en güvenli, böyle en stabil ülkelerden bir tanesi. Sokaklar tertemiz, insanlar güler yüzlü. Yani bu ülkede ben çok şey öğrendim, çok şey gördüm. O yüzden benim çok sevdiğim bir yer. Yani bence gelip görmemiz gereken bir yer. Bir Japonya kadar, Güney Kore kadar popüler olmasa da bence yine de gelip görebilirsiniz yani. Seversiniz burayı. Ben seveceğinizin garantisini veriyorum. Bir hafta ayırabilirsiniz eğer ki yolunuz bu taraflara düşerse. Halihazırda halen daha sorunsuz bir şekilde ziyaret edilebiliyorken burası ve bu kadar güzel bir ülke varken burada bence görülmesi lazım. Neyse, biraz bu konulara da değineyim istedim. Çünkü biliyorum ki merak ediliyor.
Şöyle binanın altından yürüyelim bakalım. Evet dostlar, Taipei'yi bayağı bir gezdik, gördük. Şöyle bir şuradan geçeyim ben. Ya bayağı bir dediğim bir bölgesini gördük aslında şehrin. Ama güzel bir bölgesini gördük bence. Keyifli bir şehir, güzel bir şehir. Keyifli bir ülke. Yani ben seviyorum. Haliyle Amber da burada olduğu için ben gelmek istedim. Tayland videolarında bahsetmiştim. Sürpriz bir ülkeye gideceğim diye. O sürpriz ülke burasıydı. Tayvan'dı. Ve ben tekrardan buraya geldiğim için açıkçası çok mutluyum şu anda. Şöyle bir saat koymuşlar bu arada sokağın girişine. Enteresan. Galiba tarihi bir sokak burası. Evet dostlar. Bugünlük bizden bu kadar. Yani Taipei'yi göstermeye çalıştım. Bir giriş videosu olsun istedim bu. Daha gideceğimiz, gezeceğimiz yerler olacak burada. Çok fazla vaktimiz yok ama video çekmeye çalışacağım size. Amber da burada geliyor. Thank you. How was your day? It's pretty good. Yeah. Do you like Taipei? Yes. I stayed here at least for 10 years. 10 years. Yeah, before I lived here. Amber diyor ki daha önce 10 yıl kaldım burada. Şu an Taipei'ye yakın bir şehirde, ufak bir şehirde yaşıyor Amber. Tabii yine oldukça yakın olduğu için sürekli Taipei'deyiz yani. Bu arada şöyle bir şey gördüm girdiğimiz sokakta. Bakın mısır satıyorlar. Galiba bir pazar var burada. Geleneksel pazar böyle devam ediyor gibi gözüküyor. Ama zaten video bayağı bir uzadı o yüzden girmeyeceğim. Dostlar böyle Tayvan'a hoş geldik. Tayvan'a Taiwan'a hoş geldik. hoş geldin. What's that Hoş meaning? geldin. Welcome to Taiwan. Oh, welcome to Taiwan. How do you miss Taiwan so far? Miss? Yes. After 3 weeks, kind of get used to it. It's already been 3 weeks here. Yes, already 3 weeks. Amber geleli 3 hafta oldu. And you are leaving very soon actually. Yeah. After 5 days? 5 days. Yeah, after 5 days, I'm leaving again. Amber 5 gün sonra gidiyor, 5-6 gün sonra Almanya'ya gidiyor, to Germany. Yes, I'm heading to Germany. So, see you. Görüşürüz. Görüşürüz very soon. Dostlar böyle. Amber Türkiye'ye 3 kere gelmişti benimle. Ben de Tayvan'a gelmiş oldum. Güzeldi. Biz gezdik, eğlendik. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tayvan'dan videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.